olsun Gülsüm. Ay buraya otur işte. Çocuklarına. Anne çok heyecanlıyım. Dur öbür maytaplarını da yakalayalım. Ay. Tek burada. İyi ki doğdun Gülsüm. İyi ki doğdun Gülsüm. Mutlu yıllar sana. Onlar ne bisiklete binebilecek, ne de okula gidebilecek. Kardeşlerini sevip hayaller kuramayacak. Birlikte artık doğum günü de kutlayamayacak. 6 yaşındaki Mustafa ve 8 yaşındaki Gülsüm artık yok. Çünkü Aslında çok enteresan bir tarih oldu bu röportajı vermek. Dün kızımın doğum günüydü. Eğer kızım yaşasaydı 12. doğum gününü kutlamış olacaktık ama maalesef onlar hala 6 ve 8 yaşında olarak kaldılar. En azından bir doğum gününde gidip ya da bir ölüm günlerinde gidip onlarla orada dertleşebilmek, konuşabilmeyi çok isterdim. Ama maalesef büyüyemedi çocuklarım. Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteci teknesi Ege Denizi'nde battı. Biri bebek, 4'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. Bu sadece bir kaza değildi. Özgürlük için ümit yolculuğuna çıkan ailelerin parçalanışı ve en ağırı insanlığın dibe batışıydı. Kaza anından sonra 11 saat suda bekledik kurtarılmayı. Ve bu süre içerisinde ben çocuklarım yaşıyor mu öldü mü haberdar değilim çünkü hepimiz denizin bir tarafına savrulmuştuk. Ve bir ümit orada hayatta kalmak için mücadele ederken şunu düşünerek mücadeleme devam ettim. Belki çocuklarım yaşıyor. Eğer onlar yaşıyorsa benim buradan kurtulmam lazım. Allah şükür 2 yaşındaki oğlum kurtulmuştu. Ama kurtarma gemisi bizi tekneye çıkarttığında, gemiye çıkarttığında hemen gözlerim çocuklarımı aradı. Kızım pembe bir mont giymişti, oğlum yeşil bir mont giymişti o gün. Hemen onu aradım, yok. Gemi yavaşladı, dediler ki denizde birini bulduk. Ama yine ümit ediyorsunuz ki belki yaşıyor. Çünkü biz kurtulduk, belki onlar da kurtulmuştur. Ama maalesef 6 yaşındaki oğlumun cansız bedenini çıkarttılar sudan. Ve ben o sudan çıkartırlarken böyle bir ağ gibi bir şey takıp çıkarttılar. Gidip oğluma bakmaya cesaret edemedim. Onun öldüğüyle yüzleşmeye cesaret edemedim. Ben hala bir ümit bekliyorum ki belki kızım kurtulmuştur. Sonra dediler kalan herkes bulunmuş ama bir taraftan da şu korkuyu yaşıyorum. Ya bulunmazsa? Ve yanında bir arkadaşım vardı, onun 3 aylık bebeği vefat etti. O şöyle ağlıyor, diyor ki benim bebeğim çok küçük. Belki balıklar yiyecek yani. Ve belki de hiç bulunmayacak. Hep bir ümit dedim ki kızım belki kurtulmuştur ama maalesef ikisini de kaybettim. En acısı bunu kendime söyleyemiyorum. Ama ben çocuklarımı kaybetmedim. Benim çocuklarım da olarak öldüler. Acaba korktular mı? Anne diye bağırdılar mı? Baba yanıma gel dediler. Anne Gonca Kara için zaman dondu. Zihin çıldırtan bu soruyla yaşamak zorunda. Kara ailesinin ülkeyi terk etmesine sebep, Türkiye'de hukuku da ortadan kaldırılarak tek bir kişiye verilen kanun hükmünde kararname yetkisiyle yüz binlerce insanın hayatının karartılmasıydı. Türkiye'de anaokulu öğretmenliği yapıyordum. Maalesef 2016 yılından sonra KK ile çalıştığım okul kapatıldı ve işsiz kaldım.
Türkiye'deki hukuksuz yargılamalar yüzünden eşimle birlikte 1,5 yıl saklanmak zorunda kaldık. Daha sonrasında ben 3. çocuğuma hamileydim ve hastanede tutuklanmamak için gidip kendim teslim oldum. 2 gün nezarethanede kaldım. Daha sonrasında mahkeme devam etti ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldım. İstinaf Mahkemesi onayladı. Yargıtay'a geçince bir karar vermek zorundaydım. 3 çocuğumla beraber ya hapishaneye girecektim ya da başka bir yol tercih etmek zorunda kalacaktım ve eşimden ayrıydım bu süreçte. Ve eşimle beraber olabilmek, çocuklarımla beraber olabilmek için yurt dışına çıkmaya karar verdim. Yaşadıklarını anlamlandırmak zordu. O da duvarların karşısında hep aynı soruyu sordu. Ülkeme karşı aslında hissettiğim şey kırgınlık. Yani bunları hak etmedim. Ben hak etmedim, benim çocuklarım bunları hak etmedi. Biz bunları hak etmedik. Ben hep ülkem için faydalı bir insan olmak için çalıştım. Ve çocuklar için özellikle. Anaokulu öğretmeniyim, mesleğimi çok seviyordum. Çocuklarla birlikte birlikte olmak, onların hayatlarına dokunmak bana hep çok iyi hissettiriyordu. Ve sadece bir okulda çalıştığım için bunları yaşamak bana haksızlık, belki yanlış bir tabir olabilir ama tam anlamıyla kırgınlık hissediyorum ya. Yani hani en azından birileri buna dur diyebilirdi diye düşünüyorum. Belki benim sesim çıkmazdı ama sesi çıkıp da bu zulmü görüp sessiz kalanlara diyorum ki neden? Neden hayır demedin? Neden bir dur demedin? Bir hayır desen belki her şey değişecekti. Belki bu yola çıkmak zorunda kalmayacaktı binlerce insan. Neden ya? Neden? Bir cevabı yok bunun. Neden böyle bir şey yaptılar? Hani hissettiğim şu anda hani ya da söyleyeyim ya bir gözünüzü Allah aşkına açın ve bakın. Dur deyin ya. Bir dur deyin. Bu yaşananları görüyorsunuz. Bu yaşananlara şahitsiniz. Her şeyden haberdarsınız. Ne olur kulaklarınızı, gözlerinizi kapatmayın ve dur deyin, artık bitsin. Gonca Kara Tenkil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Yüreğindeki dinmeyen acıyı başkaları da yaşamasın diye dünyanın dört bir yanında gönüllülerle birlikte mücadele veriyor. Ben çocuklarımı kaybettim. Ben istemem hiç kimse çocuğunu kaybetsin. Hele de bu şekilde kaybetsin. Hiç kimse çocuğunu kaybetmesin. Hiç kimse çocuğundan geride kalmasın. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum ki bu acıyı yaşamadan buna dur denilebilsin. Çocuklarımızı biz korumak istediğimiz şeyler de önden anlatırız ama çocuk bunu deneyimlemediği için yine de onu yapmak ister. Mesela işte sobaya dokunma deriz. Biliriz çünkü sobaya dokunsa yanacak. Onu eğer dokundurmadan büyütürsek çok güzel ama yandığında onun telafisi daha zor. Biz de burada anlatmaya çalışıyoruz ki insanlığa bunu yaşamanıza gerek yok. Bu yaşandı, bunu yaşamış insanlar var. Bunların tekrar yaşanması için illa bu işin içinde olmaya gerek yok. Ben bunu her gün yaşıyorum. Her gün yaşıyorum, her gün, her an. Bunun başka insanların yaşamaması adına burada bir empati kurup ya evet bunlar yaşanmış. Gelecekte bunlar tekrarlanmamalı, bunlar tekrar yaşanmamalı demek için zaten burada sergi yapıyoruz. İnsanlara acıyı sürekli hatırlatmak, işte onları böyle o acıyla iç içe bırakmak değil derdimiz. Derdimiz buradaki yaşananları daha iyi bir şekilde anlayıp tekrar yaşanmaması için dur demek. Sadece bir kişinin şu anda, Türkiye için söylüyorum, bir kişinin fikri değişse şu an belki her şey değişecek. Çocuklarım için yapabileceğim belki de son şey. Onların kıyafetlerini yıkamama gerek yok. Benim onlara yemek hazırlamama gerek yok. Kızımın saçlarını taramama gerek yok. Yani benim şu an onlar için yapabileceğim tek şey onların bu yaşadıklarını anlatmam ve belki onlar gibi çocukların ölümüne engel olmam. Bu bana güç veriyor. Tenkil Derneği Temmuz 2023'te mağdur edilen, işkenceye uğrayan ve özgürlük için hayatını kaybedenlerin eşyalarını artık bir hatırlatma merkezi olarak kullanılan Frankfurt'taki Gestapo hapishanesinde ziyaretçilerle paylaştı. Gonca Kara ve Tenkil Derneği bunu bir Alman ailenin desteğiyle yaptı. Çok yakın arkadaşlarım var burada. Alman dostlarım var. Ben onlara hikayemi anlattığımda onlar şöyle söylüyorlar. Biz haberlerde ya da işte gazetede bu haberleri okuduğumuzda deyip üzülüyorduk.
Ama ben seninle tanışıp seni tanıdıktan sonra senin hikayen bende daha etkileyici oldu. Yani ben şu anda denizde bir çocuk vefat etti dendiğinde sessiz kalamıyorum. Ya da insanlar hapishanelerde dendiğinde sessiz kalamıyorum. Daha çok empati duyuyorum, daha çok ilgileniyorum ve bunun için bir şey yapmak için mücadele etmek istiyorum. Ben buradan baktığımda şunu düşünüyorum. Bence insanların birçoğu gözlerini kapatmışlar, kulaklarını kapatmışlar. Yaşananlardan haberdarlar ama haberdar olmak istemiyorlar. Haberdar olmak istemedikleri için de sanki böyle bir hikaye gibi, işte kendim için söyleyeyim, bir kadın 2 çocuğuyla birlikte denizden geçmeye çalışırken çocukları ölmüş. Bu kadar değil. Bu kadar değil yani. Ve binlerce insan bunu şu anda yaşıyor. Sadece ben değil yani bunu yaşayan. Gestapo hapishanesinin duvarlarında Türkiye ve dünyada benzer acılar yaşayan çocuklar için yazılan bir şiir yankılanıyor. Çünkü Ve bunlar film olmuş, belgesel olmuş, kitap olmuş, şiir olmuş. Bunları daha öncesinde okuduğumda belki bu kadar hissedemiyordum. Ama şu an orada ne demek istediğini sanki o şiiri ben yazmışım gibi hissedebiliyorum. Nazım Hikmet'in bir şiiri var, onu okumak istiyorum. Kız çocuğu, kapıları çalan benim, kapıları birer birer, gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar, 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu, bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok, şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Öğretmenim çok hasta olduğum için karnımı almaya gelemedim ama siz şekerden inşallah ikinci sınıfta da beraber oluruz. Hadi. Sağ ol. Buraya bak sen.